Yani değecek mi göreceğiz. 1 saat 20 dakikaya yakındır bekliyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Değecek neredeyse. Evet, sadece tramvayın geçeceği Ama bu kadar. evlere insanlar nasıl giriyor acaba? Tramvay geldiğinde giremez. Şimdi o meşhur olan Santa Justa asansörünün önündeyiz. Arkadaşlar şimdi Plaça do Comercio meydanındayız. Burası yani ticaret meydanı. Şu anda ticaret meydanının hemen önünde Tahoe Nehri'ne birleşen alandayız. Okay. Thank you. It looks very good. Yeah. Belem Kulesi'ndeyiz. Belem Kulesi 16. yüzyılda yapılmış, Hindistan'ın keşfine ithafen yapılmış bir kule. Bence biz ikinci sefer Lizbon'a tekrar geleceğiz gibi görünüyor. Hola, herkese merhaba. Ben Müşra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lizbon'dayız. Lizbon gezimizin 2. bölümündeyiz ama aslında gezimize tam olarak bugün başlıyoruz. Bugün tam gün Lizbon'un çok önemli, çok turistik merkezlerine gideceğiz. Şimdi de Lizbon'un önemli göstergelerinden bir tanesi olan tramvaya binmeye gidiyoruz. Tram 28. Şehrin çok güzel noktalarını bununla gezebiliyormuşsunuz. Biz de şimdi tram 28'in durağına gidiyoruz. Hadi birlikte yürüyelim ve şehri keşfetmeye başlayalım. Ali bize hemen konumunu, yolu tarif etsin. Evet, telefondan bakıyorum. Özellikle başlangıç ilk durağına gidiyorum. Çünkü çok kalabalık olabiliyormuş ara duraklar. Bu biraz da şu an söylediği gibi tonik olduğu için herkes buna biniyor. Yani seyahat etmek için, gezmek için. Bakalım. O yüzden ilk durağa doğru gidelim. Bu sokakta ünlü bir asansör var. Tramvay gezimizden sonra ona uğrayacağız. Ama şöyle size köprüsünü göstereyim. Böyle bir göstereceğim ama buraya uğrayacağız. Bu da çok ünlü bir asansör. Hiç Ronaldo'ya benzemeyen Ronaldo var şurada. Ronaldo değildir ya. Ronaldo 7 numaralı Portekiz formasıyla. Bir de Belki cam içine başka koymuşlar. futbolcu. Gerçekten hiç benzemiyor. Benzemiyor. Dün yorgunlukla ve çok da vaktimiz olmadı gezmek için şehri anlamadık. Bugün çok daha güzel gezip çok daha iyi anlayacağız. Ama ben zannetmiyorum ki Lizbon'a 3 gün yetsin. Çünkü 3. günde Sintra'ya gideceğiz. Gidilecek, görülecek çok fazla yer var. Ali ile aramızda konuşuyoruz. Bence biz ikinci sefer Lizbon'a tekrar geleceğiz gibi görünüyor. Şimdi bilet için metro istasyonlarında en kolay alabiliyorsunuz diyorlar. Çünkü bir sürü makine var. Başlangıç noktasında kalabalık olduğunu okumuştum bir yerde. Herhangi bir metro istasyonuna girip makineden alabiliyorsunuz. Aldım. Emin misin Ali derseniz emin değilim. Binip deneyeceğiz. 2 tane kart almaya çalıştım. Birer biniştik 2 kişi için. Hadi deneyelim, merak ediyorum. Umarım geçer. Şimdi tram 28'in sırasına geldik. Bayağı bir sıra var. Göstereyim. Burada bir var. Karşı kaldırımda bir tane daha sıra var. Ama mecburen bekleyeceğiz. Yoksa binemeyiz. Şehrin en önemli görülmesi gereken yerlerine giden bir tramvay olduğu için buna binmek zorundayız. O yüzden bekleyeceğiz. Evet. Zaten sıkılıp sıradan çıkanlar da oluyor. Onu fark ettim. Ne atlayayım mı içine? Hala bekliyoruz. Sıranın en önündeyiz sonunda. Şimdi ilk gelen tramvaya biz bineceğiz. Yani değecek mi göreceğiz. Vakit kaybı da olabilir. Değebilir, umarım Değebilir, umarım değer. Çünkü çok bekledik. Yani 1 saat 20 dakikaya yakındır bekliyoruz. Çok fazla kuyruk vardı. Yani çok övüldüğü için biniyoruz, bekledik ama hani umarım değer. Değmezse çünkü 1,5 saatlik vakit kaybında bir sürü müze, bir sürü yer gezebilirdik diye üzülebiliriz ama olsun. Bazen güzel şeyleri görmek için beklemeye değebiliyor. O yüzden denedik zaten beklemeyi. En azından bu videoyu izleyenler için güzel bir deneme olacak. Biz videonun sonunda yapın ya da yapmayın deriz. Evet. Böyle de bir şans olur yani. Hangi durakta ineceğimizi bilmiyorum. Göz kararı karar vereceğiz, haberin olsun. Gezelim de önemli değil. Sonunda bindik, bakalım nasılmış. Çok merak ediyoruz. Hadi bakalım, gidiyoruz.
Seni buradan da çekebilirim. Şehrin gidilemeyecek, yani daha doğrusu şehirde yürüyerek göremeyeceğin, turistik olmayan, normal sokaklarını, normal yaşantısını anlamak istiyorsanız binebileceğiniz bir şey. Ama yok ben onu görmek istemiyorum, daha turistik yerler görmek istiyorum. Müzeler, saraylar gezmek istiyorum diyorsanız, vakit kaybetmek istemiyorsanız beklemeyebilirsiniz. Ama yok ben beklerim, şehrin kültürüne daha hakim olayım diyorsanız binebileceğiniz bir şey. Bence güzel, eğlenceli. İç atmosferi de güzel, sokaklarda böyle gezmek de güzel. Hava da aşırı sıcak değil. Böyle efil efil sokaklarda gezebiliyorsunuz. Vaktiniz varsa değerlendirebilirsiniz. Sen beni duymuyorsun. Ne dedin? Duymuyorum ben Sen seni. beni duymuyorsun dedim. Yok hiç ses gelmiyor bu arada. Ben de videoda Çünkü izleyeceğim. sessiz konuşuyorum. Kameramı şuradan alsalar, yani alıp kaçsalar camın dışında yapabileceğim hiçbir şey yok. Kafamı çıkarmaya korkuyorum çünkü biraz önce kafamı gidiyordu yani. Çok yakın geçiyor şeylere. Çünkü şehrin en dar sokaklarından geçiyormuş. Hatta bunu kullanan makinistler özelmiş. Ne özelmiş? Kullanan makinistler yani kullanan kişiler özelmiş. Sokakları çıkmıyor. Önde de tramvaylar var. Baksana ne kadar yakın geçiyor. İşte bu güzel evleri, bu güzel sokakları görmek istiyorsanız binebilirsiniz. Ne güzel ya. Bak daptar yerden geçiyor. Değecek neredeyse. Evet sadece tramvayın geçeceği Ama bu kadar. evlere insanlar nasıl giriyor acaba? Tramvay geldiğinde giremez. Şu an geniş ama. Buraya da araba park etmezsin. Bu arada size söylediğimiz gibi Ali bileti metrodan almıştı ve çok rahat binebildik. Ama şöyle bir şey de varmış. Tramvaya binmeden önce de bilet kesiyorlar ve size orada hemen biletini veriyorlar. Biz zannettik ki biletin sırası ayrı ve orada uzun kuyruklar oluyor. Öyle değilmiş. Tam tramvaya bineceğiniz sırada biletini kesiyorlar. Öyle de yapabilirsiniz. İlla önden metrodan gidip almanıza da gerek yokmuş. Gidiyoruz. Sonunda hareket ettik. Mahallelerde çok sıra yok. Sadece başlangıç noktasında Evet çok kalabalık sıra duraklar var belli başlı herhalde. Bence güzel bir tur ya. Ben beğendim. İniyoruz mu? İniyoruz. Ne kadar çok tuk tuk dolmuş burası. Evet. Tabii dün biz bu saatlerde burayı göremedik. Evet şu an otelimize yakın konumdayız. Hatta yan sokakta otelimiz var. Şimdi o meşhur olan Santa Justa asansörünün önündeyiz. Çok kalabalık. O yüzden hemen önünden size kısa bir bilgi vermek istedim. Burası 1902 yılında Eyfel'in de mimarının öğrencisi olan kişi tarafından, adını şu an hatırlayamadım bu arada, tamamen gotik, böyle demir mimarisi var.
ve çok gösterişli. O yüzden çok fazla da insan var, kuyruk var. Gidiş geliş bilet 6 euro. Bu kuyruğu beklediğinizde, asansöre bindiğinizde sizi ne karşılıyor? Yukarıya çıktığınızda Lizbon'un çok güzel bir manzarasını görme şansınız olacak. Bunun eskiden yapılma amacı aslında alt mahalleyle üst mahalleyi asansörle beraber birbirine bağlamak. Bu bana İzmir'deki asansörü bilenler bilir. Onu anımsatıyor. İzmir asansörde de aşağıdan yukarıya, yukarıdaki mahalleye ulaşım sağlayan çok eski bir asansördür. Çok güzel, etkileyici. Binmeseniz bile mutlaka gelin, etrafını inceleyin çünkü etrafı zaten çok meşhur caddelerle çevrili, çok merkezi bir konumda. Geldiğinizde pişman olmazsınız. Buraya gelmişken size de bu güzel görüntüleri aktarmak istedik. Hadi Lizbon'u keşfetmeye devam edelim. Şimdi ticaret meydanına doğru devam ediyoruz. Zaten hem ticaret meydanı hem asansör hepsi çok merkezi yerlerde ve birbirlerine çok yakın sokaklardalar. Ticaret merkezine de hemen bir iki sokak sonra ulaşabiliyorsunuz. Geldiğinizde mutlaka göreceğiniz iki yerden bir tanesi. Çok güzel görünüyor uzaktan meydan. Kapılarının nehre açılıyor olması, Atlas Okyanusu'na bağlanan bir nehre açılıyor olması çok güzel. Abi hepsini merak ediyorum şu an. Delirirsin. Şu an hepsinden böyle bir tane tatmak isterim yani. Şeker koması. Sonra değil mi? Evet bu işte ünlü olan nata. Bak şeyliler de var. Yiyeceğiz. Kokolu, çikolatalı. Aa, ben tek cins zannediyordum. Bu sade büyük ihtimal. Bunlar Şu işte en ünlüsü bu sade dediğin. Şimdi ticaret meydanına geldi ama ticaret meydanına çıkmadan önceki kemerin hemen arkasındayız. Ön tarafına geçeceğiz. Hadi birlikte kemerin ön tarafına yürüyelim. Kemer çok görkemli görünüyor. Ayrıca yanındaki bu sarı binalarla da ikonikleşmiş. Her fotoğrafta bu sarı binalarla insanlar burada fotoğraf çektiriyorlar. Tabii ki ben de kaçırmadım ve burada fotoğrafımı çektirdim. Arkadaşlar şimdi Plaça do Comércio meydanındayız. Burası yani ticaret meydanı. Daha önceden 1755'teki büyük Lizbon depreminden önce burası saray meydanı olarak biliniyormuş. Çünkü kralın sarayı varmış. Ama daha sonrasında, deprem sonrasında tamamen burası yenilenmiş ve ticaret meydanı olarak artık kullanılmaya başlanmış. Neden ticaret meydanı? Çünkü burası Tajo Nehri'ne açılıyor. Toledo videomuzda da İzleyenler bilecektir. Bu nehir aslında İspanya'dan başlayıp buradan Portekiz'den geçip Atlas Okyanusu'na bağlanıyor. Çok yakında da Atlas Okyanusu var. Lizbon Atlas Okyanusu'na bakan bir şehir. Meydandan biraz bahsedecek olursak burasının ticaret meydanı olmasının nedeni dediğim gibi bu Tajo Nehri'nden hem ticaretlerin yapılması hem de Hindistan gibi birçok yerin keşfine de sebebiyet vermesi. Buradan birçok keşifler de yapılmış. Bu yüzden burası ticaret meydanı olarak da biliniyor. Arkamda gördüğünüz yapı bir kemerle çevrili. Burasının 3 tarafı kapalı. Ön tarafı da dediğim gibi Tajo Nehri'ne ve Atlas Okyanusu'na bağlanan yere açılıyor. Çok güzel bir ortamı var. Gecesini de gördük, gündüzünü de gördük. İkisi de çok güzel. Ön tarafında da videomuza başlamıştık zaten. Hadi detaylarını yakından göz atalım. Arkadaşlar şapkalar ve gözlükler için kusura bakmayın. Çok sıcak. Güneş kremlerini bocaladım ama yine de yanacağımı düşünüyorum. evet. Çok güzel görünüyor buranın ortamı ama sıcaktan akşamüstü çok güzel olur. Şehir merkezinden biraz uzaklaşıp başka ünlü yerlere gideceğiz. Burası akşamüstü de güzel olurmuş ama. Madrid'de de tuktuklar var ama Lizbon'un her mahallesinde çok fazla tuktuk var. Bayır olduğu için çok kullanılıyor olabilir Ali. Ya ben tam onu geçiriyordum içimden ya. Burada insanlar yürüyerek, hani Madrid'de yürüyerek dümdüz gidebiliyorsun çoğu yere. Evet, muhtemelen orada çok kullanılmadığı için. Burada hem yollar dar hem çok bayır. O yüzden tuktuklar müthiş iş yapıyor. Bu eski tipli olanlara bayıldım ben şunlara.
Nisan Köprüsü. Biz ona yakın bir yere gitmeyeceğiz sanırım bu seyahatimizde. Belen Gidecek miyiz? Tower'dan biraz daha yakın. Şehrin ortasında küçük de olsa bir kumsalın olması çok güzel. Kayıp gidiyormuşum. Şu anda ticaret meydanının hemen önünde Tahoe Nehri'ne birleşen alandayız. Burada 2 tane büyük sütun göreceksiniz sağımda ve solumda. Bu sütunlar aslında anıtsal olarak buraya dikilmiş. Çok eskiden dikilmiş sütunlar. Büşra'nın da bahsettiği gibi depremden önce, Büyük Lizbon depreminden önce burası saray olduğu için buradan birçok ticaret gemisi hareket ediyormuş. Prenseslerin, prenslerin de okyanustan saraya geldiği kapı olduğu için bu sütunlar burada aslında bir kapı, bir giriş göstergesi olarak yüzyıllardır burada duruyor. Aynı zamanda bu anıtlar Büyük Hindistan keşfi gibi Portekiz'in yaptığı birçok keşfi de simgelemek için burada. Çünkü burası hem geliş hem gidiş olarak önemli bir deniz kapısı rolü üstleniyor. Çok merkezi bir yerde olduğu için de insanlar buraya gelip hem fotoğraf çekip hem de çok güzel vakit geçiriyor. Dediğin gibi buradan kayıkların çıkabilmesi için eğimli bir şekilde. O denizde tersanelerde de olur. Kayıkları denize sokmak, o yüzden çıkması bence için. de. İnsanlar şimdi mesela çıplak ayakla oradan denize temas da edebiliyor böylelikle bu alanda. Evet ama kayıp deniz deyip duruyoruz, nehir ya. Nehir, deniz, okyanus hepsi birbirine karışıyor burada zaten. Şimdi uzak mesafe bir yere gideceğimiz için Uber çağıracağız. Ama Uber'i her yere çağıramıyormuşsunuz burada. Meydan çok turistik olduğu için olduğunu düşünüyorum. Trafiği yönetmek için. Uber'i çağırabileceğimiz noktaya gidiyoruz. Madrid'de de var bu robot. Sokak sanatçılarında. Uber bekliyoruz. Robot da arkamda. Biraz önce indik. Aslında gideceğimiz yer Belém Tower. Ve burada bir manastır var. Onları gezeceğiz ama öncesinde Portekiz'in çok ünlü olan tatlısı nata'yı yemek istiyoruz. Dedik ki hem dinlenmiş oluruz, bir kahve içelim, nata yiyelim. O yüzden ünlü bir pastane varmış burada. Nata'yı biz de orada deneyimleyelim istedik ilk defa. Orada yiyeceğiz ama her ünlü yer gibi burada da kuyruk var. Kuyruk var. Keşke başka bir pastanede yesek ya. Bakayım mı etrafta Her başka bir yerde yer? nata var zaten. Masa servisi burada diyor. Daha iyi, daha az. Arkamda kuyruk var, alıp gidiyorlar galiba onlar. Bilmiyorum ki. Biz masaya servis alacağız. Ama burada da kuyruk var. Resimlerinden anlıyor musun? Ya biz nata yiyeceğiz zaten direkt. Bir sürü Nata? tatlı var da. Yani bu pastanenin adını söyleyip söylememekle ilgili kararsızım. Zaten göreceksiniz videoda ama Instagram'daki gibi reklam demek gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. Ben reklam almıyorum. Para da kazanmıyorum. En azından şimdilik. Ama yine de reklam demek gerekiyorsa diye neyi nasıl yapacağıma dair bir fikrim yok. Yavaş yavaş biz de bunları öğreniyoruz. Ama söyleyeyim, burası Belém Pastanesi'ymiş ve en ünlü olanıymış. Nataları burada yiyeceğiz. Yani reklam değil ama yine de söylemem gerekiyorsa reklam. Burası ve diğerlerinin arasında bir fark var mıdır bilmiyorum. Merkezde ya da herhangi bir pastanede zaten bir sürü natalar görüyorsunuz ve hepsi de çok güzel görünüyor. Nata dışında da Portekiz bir sürü farklı tatlılarıyla da ünlü bir yer. Hepsini de deneyebilirsiniz. Sadece nata denemenize gerek yok. Ama nata en ünlüsüymüş. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Buraya mı? Yani Buraya oturalım o zaman. içerisi daha temizdi neyse. Yer var galiba ama. Evet, oralarda da yer varmış. Bakalım mı? Çok enteresan bir pastane. Yani bir sürü... Oo, kocaman alan. Tamam ya, burası daha ferah. Hola.
Aa, bahçesi bile var. Evet. Oralarda bir yere oturun diyor. Enteresan. Bu kadar büyük çıkacağını beklememiştim içeriden. Yalnız masalara gözüm kayıyor. Oturduk ve tatlılarımız geldi. Hem nata söyledik hem de aslında bu nata dediği Belem tatlısı diye de geçiyor. Belem pastanesi olduğumuz için. Ama pastası de nata aslında Portekiz genelinde. Ve soğuk latte söyledik. Çok bekleyeceksiniz, çok sıra var vesaire dedim ama yanıltmış olmak istemem. Sıra çok hızlı ilerliyor. Yani doğru düzgün hiç beklemedik galiba. Tabii. Çok büyük Yani 2-3 dakika bekledik ve sıra uzun olmasına rağmen çok hızlı ilerledi. Gördünüz zaten, girişte küçük bir yer zannettim. Arkada devasa bir yer çıktı. Şimdi oturuyoruz. Ayrıca beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Nata dedikleri bu. Çok güzel görünüyor. Sıcak mı? Ben soğuk sandım. Yani çok sıcak değil de. Çok güzel. İçi çok güzel, dışı ayrı güzel. Yani çıtır çıtır, içi de yumuşak. Muhallebi gibi. Merak ediyorum. Başlıyoruz. İnsanlar bizi Ali'nin arkasındaki masada şu an hepsi aynı anda dönüp yüzüme bakıyorlar. Kameraya çektiğimiz için dikkat çekiyorum. Deniyorum. Çok güzel. İçindeki sütlaç gibi. Sütlaç gibi içi. Güzel. Yoğun bir kahve tadı var. Bu pastane aynı zamanda anladığım kadarıyla fabrika olarak da geçiyor ismi. Ve içeride tarihi pastane olduğu için gezebileceğiniz, tur satın alabileceğiniz bir kısmı da varmış ama biz orayı gezmedik, tatlısından yedik. Pastanenin hemen yanında da bir manastır var, şimdi oraya gideceğiz. Lizbon'daki en önemli manastırın önüne geldik. Adı Jeronimos Manastırı. Hikayesi ve içinde bulundukları gerçekten çok özel. Bu yüzden sizle bahsetmek istedik. Jeronimos Manastırı 1501 yılında inşaya başlıyor ve tam 100 yıl sürüyor. O yüzden örneği ve emsalleri arasında en büyük ve en gösterişlisi olarak da Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmış bir yerdeyiz. Neden burası bu kadar önemli? En fazla değer kazandırılan kısmı Portekiz deniz aşırı, okyanus aşırı keşifleri, özellikle Hindistan keşfinin anısına yapılıyor. Şuradan yola çıkarak bunu anlayabiliyoruz. Vasco da Gama Portekizlerin en ünlü deniz kaşifi. Hindistan'ı, özellikle Afrika'daki birçok yeri keşfeden denizci. Bu denizci 1498 yılında Portekiz'den çıkarak Hindistan'ı keşfediyor ve bunun anısına hemen 3 yıl sonra bu manastır başlıyor. O yüzden bu aslında Portekiz'in bütün keşifleri anısına yapılıyor. Vasco da Gama'nın mezarı da burada bulunuyor bu yüzden. O yüzden aslında Portekiz için ve o dönem için çok önemli bir eser. Vasco da Gama demişken bir noktadan bahsetmek istiyorum. Hindistan'ın keşfi dışında özellikle Afrika bölgesinde, hatta özellikle Mozambik bölgesinde maalesef ki oraların sömürgeleştirilmesinde önce oluyor. Çünkü oraları keşfedip oradaki halkı sömürgeciliğin Portekizler tarafından güçlü bir şekilde başlatılmasına o bölgelerde sebep oluyor. Tabii bu hikayenin iki tarafı var. Portekiz'de baktığımızda bununla beraber güç kazanmış ve o dönemde ileri götürdüğü için tarihi anlamda çok önemli, çok değerli. Hatta indiğimiz uçağın yanındaki uçağın adı da dikkatimi çekti şimdi. Vasco da Gama'ydı. Burada da mezarı ve o dönemin şartlarına baktığımızda böyle bir anısı da var, belirtmek de istedim. Şimdi Belem Tower'a geldik. Önüne geçmek için bu üst geçidi kullanıyoruz. Üst geçidin manzarası çok güzel. Tur arabaları. Şöyle bir genel göstereceğim. Belem Tower'ın da üstü görünüyor orada. Evet. Şimdi önüne gideceğiz. Ama manzara çok güzel, beğendim. Bu arada Portekiz zaten bayağı yeşil bir memleket anladığım kadarıyla.
Özellikle yarın gideceğimiz Sintra yemyeşil, çok muhteşem bir doğaya sahip. O biraz daha okyanusa doğru kalıyor zaten. Orayı da inanılmaz merak ediyorum. Arkadaşlar, Belem Kulesi'ndeyiz. Belem Kulesi 16. yüzyılda yapılmış, Hindistan'ın keşfine ithafen yapılmış bir kule. Aynı zamanda hem deniz feneri olarak kullanılmış hem de hapishane olarak dönemlerinde kullanılmış. Şu anda da ziyarete açık olan, çok güzel bir konumda bulunan, Atlas Okyanusu ile Taha Nehri'ni birbirine bağlayan bir konumda bulunan çok güzel eski bir kule. İnternetten baktığımızda çok daha boş bir alanda olduğunu düşünmüştük ama güzel bir alanda. Bugün içerisine giremeyeceğiz çünkü saate yetişemedik. Şu anda kapandı. Saat 5.30'da kapanıyormuş. Kış saatini, yaz saatini tam olarak bilmiyorum ama şu an bulunduğumuz yaz gününde saat 5.30'da kapanıyor. O yüzden yetişemedik. Bir sonraki geldiğimizde içine de gireceğiz. Gelirseniz mutlaka uğramayı unutmayın. Çok ünlü olan güzel bir kule. Şehir merkezinden biraz uzakta. Portekiz'in her yerine çok rahat ulaşım sağlayabiliyorsunuz zaten. Mutlaka gelin görün derim. Manzarası muhteşem. Çok güzel bir manzarası var. O zaman detaylarına göz atabiliriz. Sanırım o çarşıda gördüğümüz kruz gemisi. Biraz önce çok yüksek sesle bir korna mı denir, siren mi? Siren sesi duyduk. Kruzun yanında yavru gibi duruyorlar. Ama ben çok daha büyük gemiler gördüm. Bu orta Evet. halli bir gemi. Evet. İyi, hadi al bir tane deneyelim. 10 euroymuş karpuz. Bilmiyorum, bence çok ama deneyeceğiz. Canımız çekti çünkü. Köprüden indiğimizde bir tane abi bayağı keyifle içiyordu. Hello, hello. Hello. What Eh, is it for you? How much this watermelon? 10. No alcohol, 10. With No. alcohol is 12. No, no alcohol. 10. Okay. Bir tane alıyorum o zaman. Al al. Okay. Okay, okay. Güzel. Oo, ne güzel çıkardı. Yeah. Thank you. Yiyecek mi? Ye. Hmm. Tadı da mı güzel? Güzel. Tarafından ısırayım. Very good, yes? It's delicious, yeah. Normal. Normal karpuz acı. Üstüne ne döktü? Şurup döktü. Şurup, Nane koydu. nane, limon. Limon sıkıyor. Güzel parçaladı. Aslında o bize verdiğini de içine koyabilirdi. Ama hepsini koymuyor bence. Fazla mı geliyor? Ne oluyor? Fazla geliyor olabilir Çünkü kenarı da ayırdı. Aa, orası bir şey oldu, buz oldu. Soğuk zaten orası aynen. Yani Işık da kalanları da vardı, yememiz evet. için. So Okay. you'll be happy. Thank, Thank you. It looks very good. Yeah. Taste and tell me if you like it or not. Bye. So, Thank you. Bye-bye. Thank you. Have a good day. Adama çal dedim. Her dilde Her dilde konuşuyorum. bir Portekizce konuşmuyorsun. Portekizce de İspanyolca konuştuğumda işte anlıyorlar. Yakın Evet. kelimeler, birçok kelime var. Ama onlar Tabii. değişik bir aksanla konuşuyor. Yani bildiğim kelimeyi de aksanla söylüyorlar. Hadi Tadına deneyelim. bak bakalım. Önce sen. Bu şöyle çevireyim. Oğlum Soğumuş su mu? yok ki bunda. Önce kaşıkla mı acaba? Oha, çok fresh. Naneyle falan çok fresh bir hal Hayır, almış. şey diye düşünme, evde yaparım ben bundan ki.
Çok iyi. Güzel, Ama bir şurup isabetli. koydu. O şuruptan da bulmak lazım. Evet. Hadi bakalım. Devam edelim o zaman. O zaman devam edelim. Aa bak burada da ananasçı var. Ananas da güzel olurdu ha. Keşke ananas alsaydık. Gözü doymayan ben. Ananas ne kadarmış? O que tão sério? Eu já vi agora aqui de baixo. Fiyatı yazmıyor. Dondurma. Ice kafeler ve dondurmalar var. Güzelmiş bu kısım. Evet. Eğlenceli. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Lizbon'daki ikinci günümüz çok uzun olacağı için bu videoyu bölmeye karar verdik. İkinci günümüzü burada bitiriyoruz. İkinci günümüzün ikinci kısmını da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Ama tabii ki unutmadan önce yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.